Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbeti sütlü çok lezzetli tatlı yaptım. Bu tatlının diğer adı 3 kaşık tatlısı. Kullanmış olduğumuz malzemeler 3 yemek kaşığı ile hazırlanıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk olarak kek bölümünü hazırlayacağız. Tatlıyı pişirmek için borcamımızın en küçüğünü alıyoruz. Sıvı yağ ile borcamı yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla tepsinin her tarafının yağ olmasını sağlıyorum. Borcamımızı kenara alıyoruz. Çırpma kabının içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 3 adet yumurtayı ekliyoruz. Bu aşama çok önemli. Kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. 3 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra şekeri ve yumurtayı çırpıcı yardımıyla köpürünceye kadar karıştırıyorum. Kekinizin süngerimsi kıvamda olması için bu aşama çok önemli. 2-3 dakika boyunca mikser yardımıyla bu iki malzemeyi karıştırdım. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Kek harcının içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 3 yemek kaşığı sütü de ekliyorum. Sadece 30 saniye boyunca sıvı malzemeleri mikserle karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 30 saniyenin sonunda mikseri artık kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Karıştırma kısmına artık spatula ile devam edeceğiz. Kek harcının içerisine 3 yemek kaşığı tepeleme irmiği ekliyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme un kullanacağım. Kek harcının içerisine unu mutlaka eleyerek ekliyoruz. Unu eleyerek eklediğimiz zaman unumuzu havalandırmış oluyoruz. Böylelikle kekimiz daha süngerimsi kıvamda oluyor ve daha lezzetli oluyor. Unun eleme işlemini bitirdikten sonra bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da eleyerek ekliyoruz. Kek harcımızı spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada yumurtanın havasını söndürmeden alttan yukarıya doğru karıştırıyoruz. Fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı sıcak fırına götüreceğiz. Kıvamı oldukça akışkan oluyor. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Harcımızı yağlamış olduğumuz borcamın içerisine döküyoruz. Ben yuvarlak borcamı tercih ettim. Sizler isterseniz kare borcamın en küçüğüne de koyabilirsiniz. Tatlıyı fırına koymadan önce tezgahın üzerine biraz vuruyorum. Böylelikle kek harcının içerisinde oluşmuş olan hava kabarcıklarını da söndürmüş oluyoruz. Kek harcımızı fırınımıza götürüyoruz. Fırında kek harcımız pişerken biz de şerbetini hazırlayacağız.
1 su bardağı şekeri karıştırma kabının içerisine koyuyorum. 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Şerbetimizi kaynatma yapmayacağız. Sadece içerisine koymuş olduğumuz şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Biraz bekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Arada bir sütlü şerbeti bu şekilde karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. ...25 dakikanın sonunda tatlımızı kontrol ediyoruz. Tatlının içerisine kürdanı batırıyorum. Batırmış olduğunuz kürdan temiz çıkıyorsa tatlımızın piştiği anlamına geliyor. Tatlımız artık pişti, fırından çıkartıyoruz. Fırından çıkartır çıkartmaz 10 dakika ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Ilık olan kekin üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. Sizlere şerbeti biraz fazla gibi gözükebilir, kesinlikle tam ölçülü. Şerbetin de çok kısa sürede çektiğini göreceksiniz. 4 saatin sonunda bu tatlıyı servis edebilirsiniz. 4 saatin sonunda tatlımız şerbetini tamamen çekti. Bu aşamadan sonra istediğiniz gibi keserek servis edebilirsiniz. Ben kare olacak şekilde kestim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini sütle hazırlamış olduğumuz bu tatlı gerçekten çok güzel oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tatlıyı kesip servis tabağına aldıktan sonra her tatlının üzerine bir top dondurma koyuyorum. Böyle daha lezzetli ve görseli daha güzel oluyor. Daha sonra üzerine de birazcık parça fıstık serpiştirdim. Çok hafif, tadına doyamayacağınız harika lezzetinde tatlı elde ettik. Bu leziz tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.